Bel fıtığı herkesin korkulu rüyası. Çoğumuz bel fıtığı olmaktan korkarız. O yüzden herhangi ağır bir şeyi kaldırdığımız zaman aklımıza gelen ilk şey bel fıtığı olur. Cem Yılmaz bile gösterilerinde bel fıtığından söz etmiştir. Tetkik yapıldı, MR çekildi falan, bacak falan derken abi netice geldi fıtık. Hiç öyle 2 üniversite bitirmiş bir hastalık değil. Peki bel fıtığı olup olmadığımızı nasıl anlayabiliriz? Ben fizyoterapist Ömer Güngör ve bugün bel fıtığını tespit etmek için 2 adet test göstereceğim. Tıbbi ismi lomber disk hernisi olan bel fıtığı, sinirlerin disk kayması veya yırtılması sonucu omurlar arasında sıkışmasıdır. Omurgamızda her omurun arasında diskler vardır. Bu diskler omurlar arasında bir çeşit amortisör işlevi görür. Omurganın bel kısmı 5 adet lomber omurdan ve her biri arasındaki disklerden oluşur. Vücudumuzun temel ağırlığını en çok bu bölge taşır. Lomber bölge denilen bel bölgemizdeki bu disklerin zorlanma, düşme, ağır yük kaldırma gibi birçok farklı sebeplerden oluşabilen kayma veya yırtılması sonucu omurilik sinirleri omurlarımızın arasından çıkabilir. Böyle bir durumda omurlar arasında sıkışan sinirler sadece bel bölgesinde değil, kalça ve bacak bölgelerinde de dayanılmaz ağrılara sebep olabilir. Bel fıtığının teşhisi için doktora gitmeniz gerekir. Doktor önce fizik muayene, sonra MR veya bilgisayarlı tomografi ile teşhisi koyar. Ancak ben doktora gitmeden önce bel fıtığı olup olmadığımı öğrenmek istiyorum derseniz size 2 adet test göstereceğim. İlk test çapraz düz bacak kaldırma testi. Bu test pasif bir test. Yani siz sadece sırt üstü uzanacaksınız, uygulamayı arkadaşınız yapacak. Çapraz bacak dememizin sebebi ağrımayan bacağı kaldırmamız. Yani ağrıyan bacak yerde olacak. Testi uygulayabilmeniz için yanınızda bir arkadaşınızın olması gerek. Sırt üstü uzanın, arkadaşınız ağrımayan bacağı kaldırsın. Bacağınızı kaldırırken dizin bükülmemesi gerekiyor. 30 dereceye kadar ağrı beklemiyoruz. 30 ila 70 derece arasında belde veya yerdeki bacakta ağrı olursa test pozitiftir. Yani bel fıtığı olma ihtimaliniz yüksek. İkinci testimiz kompresyon testi. Testi oturma pozisyonunda yapacağız. Test için altından tutabileceğimiz bir tabure veya sandalyeye ihtiyacımız var. Sandalyeye oturun. Önce belinizi bükerek sandalyenin altından tutun. Kendinizi aşağı doğru çekin. Sonra omurga nötraldeyken altından tutun ve kendinizi aşağı doğru çekin. En sonunda geriye doğru yaslanarak aynı işlemi tekrarlayın. Bu işlemler sırasında ağrı yoksa bel fıtığı olma ihtimaliniz düşük. Eğer belde veya bacakta ağrı varsa bel fıtığı olma riskiniz yüksek. Arkadaşlar testlerimiz bu şekilde. Her iki test sırasında ağrı oluşursa muhakkak doktora görünün. Doktor MR ile kesin teşhisi koyacaktır. Sonrasında doktor sizi fizik tedavi veya ameliyat hakkında bilgilendirecektir. Videomuz buraya kadardı. Merak ettiğiniz soruları yorum kısmında veya Instagram hesabımdan sorabilirsiniz. Videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Bir dahaki sefere görüşürüz. Teşekkürler, hoşça kalın.